Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen, az malzemeli, ağızda kıyır kıyır dağılan kurabiye tarifimle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 125 gram kadar oda ısısında yumuşamış olan tereyağını aldım. Üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Yarım bardak kadar pudra şekeri ekliyorum. Yarım bardak kadar Hindistan cevizi ekliyorum. 2 yemek kaşığı nişasta ekledim. Buğday veya mısır fark etmez, istediğinizi kullanabilirsiniz. Eklediğim malzemeleri güzelce yoğuruyorum. Malzemeleri birbirine güzelce yedirdikten sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 1 bardak kadar un ekliyorum. Unun üzerine 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Ben bu tarif için toplamda 2,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Kurabiye hamurunu toparladıktan sonra çok fazla yoğurmamaya dikkat edin. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru toparladım. İlk etapta bu şekilde unu biraz fazla gelmiş gibi görünüyor. Tam olarak 2,5 bardak un kullandım. Hamuru biraz yoğurunca zaten toparlanıyor, içerisinde katı yağ olduğu için. Hamuru şöyle bir toparlıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiyi yanıma alıyorum. Küçük parçalar kopartıp elimle yuvarlıyorum. İsterseniz bu kurabiye tarifini farklı şekillerde de hazırlayabilirsiniz. Fındıktan biraz büyük, cevizden biraz küçük olacak şekilde ayarlıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Kurabiyelerin hepsini hazırladıktan sonra fırını mutlaka önceden ısıtmanız gerekiyor. 160 dereceye ayarladım. Fırını yaklaşık 5 dakika kadar ısıttıktan sonra hazırladığım kurabiyelerimi fırına sürüyorum. Kurabiyelerin biraz beyaz kalması gerekiyor. Eğer fırınınızın ısı derecesi biraz fazla ısıtıyorsa 150 derecede de pişirebilirsiniz.
Çok hafif minik pembeleşmesi yeterli olacaktır. Zaten çatlamaya başlıyor. Ben bu şekilde pişirdim. Altı biraz daha fazla kızarıyor. Oda ısısına geldikten sonra, biraz soğuduktan sonra 2 yemek kaşığı kadar pudra şekeri, 2 yemek kaşığı kadar da Hindistan cevizini karıştırdım. Kurabiyeler tamamen soğuduktan sonra bu şekilde buluyorum. İnanılmaz kıyır, inanılmaz lezzetli, günlerce bayatlamadan kalabiliyor. Kıyırlığını kesinlikle kaybetmiyor. Eğer günlerce kıyırlığını kaybetmesini istemiyorsanız bu Hindistan cevizi ve pudra şekerine bulama işlemini sonradan da yapabilirsiniz. Ama 2-3 gün kalacaksa kıyırlığını kaybetmiyor zaten. Hazırlayıp bir saklama kabına alabilirsiniz. Eğer isterseniz ayrıca dondurucuda da saklayabilirsiniz. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.